Merhabalar, Doktor Esra Çelik Şenel, estetik plastik cerrahi uzmanıyım. Size bugün cerrahi ipliklerle askı nasıl yapılır ondan bahsetmeye çalışacağım. Öncelikle askı işlemini yüz germe işlemiyle karıştırmamak lazım. Askı nedir? Çeşitli iplikler kullanarak yüzün düşen bölgelerini yukarıya doğru kaldırmaktır. Bu hangi bölgeler için kullanılabilir? Kaş için kullanılabilir, şakak için kullanılabilir, yanak için kullanılabilir ve aynı zamanda boyun için de kullanılabilir. Yüzün ve vücudun birçok bölgesinde bu işlemler zaman zaman denendi ama çok etkili bir sonuç alınamadığı için yüz bölgesinde lokalize olarak kaldı uygulamalar. Vücut uygulamaları çok fazla talep görmedi zaman içerisinde. Askı işleminde yani kaş asmada ya da yanak asmada kullanılan birçok iplik tipi var piyasada. Üzerinde silikon, minik silikon düğmeleri olan askı iplikleri var, çok dayanıklı. Onun dışında eriyen iplikler var. Zaman içerisinde eriyor fakat kolajen yapımını stimüle ettiği düşünülüyor. Ya da minik kok dediğimiz, örümcek ağı dediğimiz çeşitli yöntemler var. Çok fazla teknik var. Hepsini yapabilecek durumdayız elbette fakat ben zaman içerisinde bu teknikleri değerlendirdikten sonra kendime en yakın olanını tercih etmeye karar verdim ve son 10 yıldır yaptığım işleme devam ediyorum şu anda. Sevgili hocam Profesör Doktor Onur Erol'dan öğrendiğim cerrahi askı tekniğini ufak tefek modifikasyonlarla uyguluyorum. Dayanıklılığı bana göre 2 sene ile 6 sene arasında değişiyor fakat hastanın tabii ki yaşlanma sürecinin hızına ve işte günlük hayatını nasıl geçirdiğine, cilt yapısına, genetik durumuna birçok şeye bağlı olarak dayanıklılık süresi değişiyor. Bu işlem nasıl uygulanıyor? Şu şekilde, kaş bölgesi için kaşın üzerinden minik 2 tane küçük delik açıyoruz. Daha sonra da saçlı deri içerisinden 2 minik delik açıyoruz. Bunlar iğne deliği kadar küçük delikler. Daha sonra aşağıya doğru bir aletle aşağıya doğru iniyoruz. Ucu çengel gibi olan alet ile kaşta sarkmış olan kısmı yakalıyoruz ve yukarıya doğru çekerek U şeklinde bir dikiş ile kaşı asmış oluyoruz. İşlemden sonra mutlaka yüze bir bandaj uyguluyoruz. Bandajı ertesi gün çıkartıyoruz ve hastaya en az 3 hafta sürekli takmak üzere daha basit, böyle kendisi takıp çıkarabileceği bir bant veriyoruz. Asma miktarımız hastanın tabii ki yapısına, anatomik yapısına göre değişiyor. Fakat genellikle biraz fazlaca asmayı tercih ediyorum. Çünkü zaman içerisinde mutlaka bir miktar düşüyor. Bir de kaş askısının sadece kaşı kaldırmak olmadığını, amacının sadece kaşı kaldırmak olmadığını hastaya anlatıyorum. Şöyle ki kaşın altındaki bu ağırlık kalktığı zaman gözler daha bir iri ve daha net görünüyor, daha canlı bakıyor. Kaşlar kalkmasa bile bu askı işlemi hastanın daha dinlenmiş görünmesine yol açıyor. Nasıl bir sonuç alacağım diye soranlara da şöyle diyorum. Kaşınız evet bayağı yukarıda da olabilir fakat bir miktar düşse de şöyle yapın diyorum. Elinize bir ayna alın, bakın kaşlarınızın durumuna. Sonra sırt üstü yatın, aynayla bir daha bakın. Hemen iyileşme tamamlandıktan sonra kaşlarınızda böyle bir görüntü olacak diyorum. O çok açıklayıcı bir ifade bana göre. Hastalar sonucun nasıl olacağını tahmin edebiliyorlar. Eğer kaş bölgesinin daha belirgin şekilde kalkmasını, şakağın da hafif gerilmesini istiyorsanız, fakat şakak germe işlemi istemiyorsanız, şakak bölgesinde 3-4 santim de olsa bir kesi istemiyorsanız o zaman da gene askının dayanıklılığını arttıracak minik diseksiyonlarla, yani buradaki deriyi bir miktar kaldırarak, gene askı işlemi uygulayarak, belki bu bölgeye biraz yağ enjeksiyonu ekleyerek, biraz daha ufak modifikasyonlar yaparak bu bölgenin daha gergin görünmesi sağlanabilir. Kaş askısı dışında hangi bölgeleri asıyoruz? Şakak bölgesini asabiliyoruz. Yine bu cat eye diyeceğim ama daha böyle badem görünümlü gözlere sahip olmak için hastalar bazen şakak bölgelerinin de gergin olmasını isteyebiliyorlar. Ben genellikle yanak bölgesini astığımda ve kaşı da astığımda burada bir miktar pot olduğu için, yani o doğal olarak fazla deriyi bir yere saklayamadığım için genelde şakak askısını da bu işlemlere ekliyorum. Yani yanak, şakak ve kaş askısı. Fakat tek başına şakak askısı isteyen hastalarım da olabiliyor. Bu badem görüntüyü sağlayabilmek için. Özellikle genç hasta gruplarında, genç yaştaki hastalarda bu şakak askısını kullanıyoruz. Bunda da nasıl yapıyoruz?
Buradan 2 minik delik açıyoruz şakak bölgesinden. Gene saçlı deriden 2 minik delik açıyoruz. Gene U şeklinde bir dikiş ile yüzü yukarıya doğru, yani kaşın dış kısmını şakağı dışa doğru çekiyoruz. Ve daha sonra düğümü bu şekilde bağlıyoruz. Gene aynı şekilde bir bandaj uygulamak gerekiyor. Ve 3 hafta basit bir bandajı kullanmaya hasta devam ediyor. Yanak askısını nasıl yapıyoruz? Eğer ihtiyaç var ise yanak bölgesinde de şu şekilde yapıyoruz. Gene 2 tane minik iğne deliğiyle bu bölgeden giriyoruz. 2 minik iğne deliği de saçlı deriden giriyoruz. Aşağıya doğru bir aletle aşağıya doğru inip burada sarkmış olan dokuyu, büyük bir çengelimiz var. O çengelle yakalayıp yukarıya doğru çekiyoruz. Daha sonra da gene U şeklinde bir dikişle bağlayıp dikişi derinin altına gönderiyoruz. Bu dikişlerin hepsi kalıcı dikişler, eriyen dikişler değil. İşlemden sonra bazen yanak bölgesinde minik bir diseksiyon, yani deriyi bir miktar hafifçe kaldırıyorum ki minik potlar olmasın diye. Ve bazen askı işlemlerine face tight gibi diğer işlemleri de ekliyorum ki işlem daha etkili olsun diye. Tabii ki bunu hastayla konuşup ondan sonra karar vermekte fayda var. Fakat genel olarak şöyle söyleyebilirim. Yanak askısı, kaş askısı ve şakak askısı artı yağ enjeksiyonunu hep birlikte yaptığım hastalarda bazen, eğer hasta da buna uygunsa, neredeyse yüz germeye yakın bir sonuç alabiliyorum. Hakikaten hasta kendisi bile şaşırabiliyor. Ama bunu her hasta için söyleyemem. Gerçekten hastayı öncelikle muayene edip bakmak gerekiyor. Bunun dışında boyun bölgesinden bahsetmedim. Boyun bölgesini de asabiliyoruz. Fakat son zamanlarda face tight çok yaptığımız için boyun bölgesi askısını biraz ihmal ettik. Çok ihtiyaç olmuyor gibi geliyor ama tek farkı boyun askısında kalıcı iplik kullanmıyoruz. Eriyen iplikler kullanıyoruz ve boyun bölgesini orta hattan başlayarak kulak arkasına doğru asıyoruz. Ve bu iplikler yaklaşık 3 ay sonra hepsi eriyor. Fakat erirken orada bir reaksiyon oluşuyor ipin kendi yapısının bozulmasından kaynaklanan. Ve o bölgede sıkılaşma sağlıyor. Yani ihtiyaç olan hastalarda boyun askısı da yapılabilir. Eğer bütün bu işlemler kombine şekilde yapılırsa bunu hastane ortamında yapmayı tercih ediyorum. Ama hani tek bölge askı vesaire ise bazen klinik ortamında da yapılabilecek işlemler. İz konusu tabii ki çok sorulan bir soru. Şöyle o kadar minik deliklerden giriyoruz ki bazen ben o askıyı yaparken ileriye doğru ittiğim aleti bile delikten çıkaramadığım oluyor. Sonra azıcık genişletiyorum deliği. Bazen ertesi gün bile nereden girdiğimizi bulamıyoruz. Genellikle 2-3 gün sonra iz büyük oranda kayboluyor. Çok minik bir kese olduğu için. Ama kaş bölgesinde özellikle, bazen de yanak bölgesinde böyle çok minik potlar olabiliyor. O potlar içinde zaten bandaj baskı yapıyor o bölgelere ve kaş bölgesine. Bazen steril bir bandımız var. O bandı yapıştırıyorum ve hastaya uzun süre onu çıkarmamasını söylüyorum. O minik potlarda 2-3 hafta içerisinde %90 geçiyor. Hani pot kalan hastam şimdiye kadar hiç olmadı. Ama gene de hani sonrasında sizi nasıl bir süreç bekliyor onu bilmeniz açısından söyledim. İz kalmıyor fakat şöyle bir şey oluyor. Özellikle kaş askısında askıyı yaptıktan sonra hiç doğal olmayan bir görüntü oluyor. Yani aşırı gergin, böyle son derece yapay bir görüntü oluyor. Hastalara bunu önceden söylüyorum ki korkmasınlar diye. Hakikaten de artık korkmuyorlar. Bazen çok tedirgin oluyorlardı ama hastalar artık alıştılar. İşlemden sonra böyle çok doğal olmayan bir görüntü oluyor ve 3 hafta sonra bu kaş yavaş yavaş yerine oturdukça kaşın kavsi normal halini alıyor. Ve düzgün görünmeye başlıyor. O yüzden hani hastaları mutlaka uyarıyorum. İlk görüntü sizi ürkütmesin. Sadece hani çok özel bir organizasyon falan varsa 3 hafta içerisinde bu işlemi sonraya erteleyelim diyorum. Onun dışında iz ile ilgili ciddi bir sıkıntı olmuyor. Kullandığım ipliğe gelince cerrahi iplikler kullanıyorum. Bunlar nedir? Siz nasıl fıtık ameliyatı oluyorsunuz, karnınızda fıtık onarımı yapılıyor ya da karın germe ameliyatı oluyorsunuz, karın kaslarınız içeride o dikişlerle dikiliyor. Ve çok büyük bir oranda, ki neredeyse hiç reaksiyon görmediğimiz iplikler. Yani cildin tepki göstermediği iplikler. O yüzden de ben bunların kullanılmasının daha doğru olduğunu düşünüyorum. Evet, piyasadaki diğer ipliklere göre daha sağlam ve daha çok gerginlik yaratan iplikler değil. Fakat sonuç itibarıyla hemen hemen aynı sonucu aldığım için
cerrahi iplik kullanmayı tercih ediyorum. Komplikasyonlarla uğraşmadığım için. Tabii ki bu tercihtir. Herkesin elinde her işlem farklı olabilir. Bu şekilde sizi bilgilendirmek istedim. Bu konuyla ilgili ayrıntılı bilgi almak isterseniz sizleri kliniğimize bekliyoruz.